Bu bölümde William Shakespeare'in belki de en meşhur tragedyasına, Hamlet oyununa yer vermek istedim. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu sözün yankılandığı, ihanetin, intikamın, sarsılmış ahlaki değerlerin ve varoluşun derinlemesine sorgulandığı bu çarpıcı hikayeyi bir de ben anlatmak istedim. Sahnemiz 16. yüzyıl Danimarkası Elsinore Kalesi. Oyun Danimarka kralının ölümüyle başlar. Prens Hamlet'in annesi Kraliçe Gertrud, kocasının ölümünden çok kısa bir süre sonra onun kardeşi Claudius ile evlenir. Bu ani evlilik hikayenin trajik ivmesini başlatır. O sırada Almanya'da Wittenberg Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan Prens Hamlet bu haber üzerine ülkesine döner. Genç Hamlet bir yandan babasının yasını tutarken diğer yandan annesinin bu aceleci evliliğine anlam vermeye çalışır. Bu ikilem onu derin bir içsel çatışmaya sürükler. Tam da bu sırada Elsinore Kalesi'nde ilginç bir gelişme yaşanır. Gece devriyesindeki askerler ölen kralın zırhını giymiş bir hayaletin surlar arasında dolaştığını görür. Bu tuhaf ve ürkütücü olayı Hamlet'in sadık dostu Horatio da öğrenir ve durumu vakit kaybetmeden prense bildirir. Merakına yenik düşen Hamlet gece yarısı surlara çıkar ve askerlerle birlikte bu gizemli hayaleti beklemeye koyulur. Saat tam gece yarısını gösterdiğinde hayalet belirir ve Hamlet'le konuşmak ister. Hayalet Hamlet'i yalnız bir yere çekerek ona inanılması güç bir gerçeği açıklar. "Ben senin babanım Hamlet. Amcan Claudius tarafından haince zehirlenerek öldürüldüm." Bu itiraf Hamlet'in dünyasını alt üst etmeye yeter. Oyunun bu kısmında daha önce kanalda paylaştığım Shakespeare'in Kulakları bölümünü dinlemenizi öneririm. Zira Kral Hamlet, kardeşinin hain planları, tahtında ve karısı Gertrud'da gözü olması yüzünden sarayının bahçesinde dinlediği sırada kulağına damlatılan ölümcül bir zehir yüzünden ölmüştür. Bu arada o bölümde kulağından metaforik bir şekilde zehirlenen Otello, kendi kulağını kendi yalanlarıyla kandıran 3. Richard ve savaş meydanında kulaklarını cadılara emanet ederek her şeyi mahveden Kral Macbeth'i de dinleyebilirsiniz. Babasının nasıl öldüğünü öğrendikten sonra bu konuyu kimseye açmaz Hamlet. Onun yerine hem hayaletin söylediklerinin doğruluğunu hem de amcası Claudius'un böyle canice bir iş yapıp yapmadığını öğrenmek için deli taklidi yapmaya karar verir. Bu yaptığı deli taklitleri önce nişanlısı Ophelia'nın babası Polonius'un dikkatini çeker. Polonius, yeni kral Claudius'un danışmanıdır. Sinsi, ince hesaplar peşinde koşan, çıkarları onu nereye sürüklerse oraya giden bir karakter. Genç prensin bu sarhoşvari hallerini kızı Ophelia'ya duyduğu aşkından ötürü olduğunu düşünür. Oysa Hamlet'in planları çok başkadır. Hamlet'in bu deli halleri Ophelia'nın da dikkatini çeker ama babasının sözünden pek çıkamayan bu kızcağız Hamlet'e yeterince yaklaşamadığı için hiçbir şeyin farkına da varamaz. Aynı günlerde sarayda bir kumpanya gerçekleşecektir. İçinde krala ve saray efradına oynanacak bir tiyatro oyununun da olacağını öğrenen Hamlet, bu oyunu kralın yerine geçmek ve genç karısıyla evlenmek için öldüren bir kardeşin hikayesi şeklinde yeniden kurgular. Amacı amcası Claudius'un oyunu izlerken ne tepki vereceğini gözlemlemektir. Nitekim gösteri başlar ve oyunun can alıcı kısımları geldiğinde Kral Claudius yüzü asık bir şekilde odasına çekilir. Nihayet Hamlet gerçeği anlamıştır. Babasını, Danimarka kralını, amcası Claudius öldürmüştür. Fakat aklına takılan başka bir konu daha vardır. Peki ya annesi? Kraliçe Gertrud bunu biliyor mudur? Yoksa bu cani, vahşi adam kendi başına mı planlamıştır bu hain cinayeti? Hamlet'in yaptığı delilikler artık katlanılmaz olmuş, amcası Claudius onu İngiltere'ye göndermeye karar vermiştir. Bunun için çocukluk arkadaşlarını saraya davet eder. Rosencrantz ve Guildenstern. Gerçekte bu iki genç adam her ne kadar Hamlet'in çocukluk arkadaşları olsa da asıl niyetleri kralın emriyle Hamlet'in İngiltere'ye varır varmaz öldürülmesini sağlamaktır. Bu emri yazan bir mektup dahi vardır ellerinde. Gerçi Hamlet durumu önceden anlar ve tedbirini alır. Onun asıl öğrenmek istediği şey annesinin böyle bir katille nasıl ve neden evlendiğidir. Bunun için aralarında bir konuşma yapmaları gerekmektedir. Fakat odada yalnız değillerdir. Danışman Polonius da perdenin ardında bu konuşmayı dinlemek için saklanır.
Kraliçe Gertrude ve oğlu Hamlet hararetli bir şekilde bu olayları tartışırken, Hayalet Kral yeniden ortaya çıkar ve oğluna annesinin masum olduğunu söyler. Bunun üzerine perdeyi gösterircesine bir işaret yaparak ortadan kaybolur. Hamlet farkında olmadan kılıcını çekip perdeye saplar ve arkasında saklı Polonius'u öldürmüş olur. Bu durum bardağa taşınan son damla misali Hamlet'in arkadaşlarıyla İngiltere'ye gitmesini hızlandırır. Biraz önce de dediğim gibi Hamlet kendi ölümüne gittiğinin farkındadır. Bu yüzden kralın Rosencrantz ve Guildenstern'a verdiği ölüm ilamı yazılı pusulayı değiştirip yolun ortasında daha önce anlaştığı korsanlarla birlikte Danimarka'ya geri döner. Arkadaşları İngiltere'ye gittiğinde ise pusulada yazan yazı gemiden iner inmez öldürülmeleri şeklinde değiştirilmiştir. Elsinore Kalesi'ne geri dönecek olursak, Polonius'un yani babasının ölümü zaten pek de kendinde olmayan Ophelia'nın aklını çıldırmasına sebep olur. Günler içinde de deliliği iyice artar ve sarayın çevresinde akan nehre atlayarak kendini boğar. Hem babasının hem de ablası Ophelia'nın ölümüyle sarsılan Laertes saraya döner. Claudius'un yönlendirmesiyle Hamlet'e karşı bir düello yapmaya karar verir. Bu arada Claudius, Hamlet'in geri dönmesiyle oldukça şaşırmıştır. Bunun için işini sağlam almaya karar verir. Hamlet'in her halükarda ölmesi için önce düelloda Laertes'in kullanacağı kılıcın ucuna zehir sürer. Sonra da şayet yine ölmez bu düelloyu kazanırsa şerefe kaldıracağı içkinin içine de zehir katar. Anlayacağınız Hamlet her türlü ölmek zorundadır. Fakat kalem Shakespeare'in elindedir ve Shakespeare tragedyalarında çoğu zaman Deus ex machina kullanmasa da ilahi adaletin yerine gelmesini sağlar. İki genç düelloya tutuşur, kılıçlarını çekerler ama birinin ucu zehirlidir. Bu esnada çok susayan kraliçe Gertrude yanında bulunan içki kadehini sorgusuz sualsiz diker boğazına. Claudius daha ne olduğunu bile anlamadan kraliçe olduğu yerde can verir. Düellocular bu olayın farkında değillerdir. Habire kılıçlarını savurarak galip gelmeye çalışmaktadırlar. Bir ara Laertes'in kılıcı Hamlet'in göğsüne batsa da bir karışıklık olur ve kılıçlar el değiştirir. Bu kez zehirli meç Hamlet'in elindedir ve yaptığı hamleyle Laertes'in karnına saplar. Zehir etkisini hemen gösterir ama Laertes ölmeden önce olan biteni Hamlet'e anlatmayı başarır. Hamlet büyük bir öfkeyle zehirli kılıcı amcası Claudius'un kalbine saplar ve ardından kendisi de orada ölür. Hamlet ölmeden önce tahtın Norveç prensi Fortinbras'a geçmesini ister. Oyun Fortinbras'ın Elsinore'a gelmesi ve tüm bu trajik ölümleri görmesiyle sona erer. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Sağlıcakla kalın.